Birkaç gün sonra yeni bir yıl olacak. 2026. 26 kutsal bir sayı. Aynı 24 gibi. 25 de fena değil. 2, 2, 6. Tolesi Mancari burada mısın? Yoksa kuşlara mı bakıyorsun? Aynı tembel kişiler var ya böyle şeyde o ders veriyor böyle kuşlara bakıyor dışarıda bu matematik ilgimi çekmiyor. Böyle 2, 2, 6 ne oluyor? 4 artı 6 10. 10 nedir? Aferin. Herkes ezberlemiş. Çoğaltma sayısı. Çoğaltma sayısı. Nedir? İyilik yaparsanız 10 kat size döner. Bağış ve donation verirseniz 10 kat size döner. Egzersiz yaparsanız 10 kat size döner. Dolayısıyla 2026 güzel bir yıl olacak. Bunun yanında da sizin zihniniz çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü her şey bu dünyada ve manevi dünyada önemli olan zihindir. Bunu anlayınız. Milyonlarca saat hakkında, bu zihin hakkında sizlerle konuştuk. Zaten söz konusu sadece zihindir. Beden ve ruh değil. Tabii ki bedenin sırları var. Bedeni temizlenmemiz gerekir. Bu da yeni yıl için bundan sonra da biraz önemseyelim. Bedenimize iyi bakmamız gerekir. Çünkü beden, bunu zaten hep söylüyorum, bizim bu yaşantıda sonuna kadar kalan tek bir evimiz var. Bu da bu bedendir. Değişik evlere gidebiliriz. Bunları da zaten hep anlatıyorum. Ama ne zaman bunları anlayacağız? İnşallah anlayacağız. Özellikle bu seneden itibaren, yeni seneden. Biraz bedenimize iyi bakalım. Önemseyelim. Çünkü yaş ilerliyor. Hala gençlere mesela bazı şeyleri böyle diyemeyebiliriz. Ama orta yaş 50'den üstü biraz daha dikkat etmemiz gereken bu konuda çok şeyler var. Dolayısıyla bedenimize iyi bakmamız gerekir. Çünkü beden bizim evimizdir. Bizimle bu yaşantının sonuna kadar beraber olan bu beden. Nasıl ki her zaman bu örneği veriyorum. Nerede yaşarsanız evinize çok iyi bakıyorsunuz. Çünkü ev demek sizin moralinizi ve huzurunuzu düzelten bir yerdir. Size huzur veriyor, sakinleştiriyor. Evinize gidiyorsunuz. Orada ne kadar ev geniş, güzel manzaralı, good view. Sonra da camlar güneşli olsun, sıcak olsun. Kişi orada kalmak ister ve dışarıya çıkmak istemez. Bu beden de aynen bu bizim yaşadığımız ev gibidir. Dolayısıyla bu bedeninize iyi bakmanız gerekir. Yüzünüzü, kulağınızı, dilinizi, burnunuzu, gözünüzü, saçlarınızı, bedeninizi, her şey. Ruh da zaten geçen çarşamba da bahsettik, yani özet olarak. Kim olduğumuzu öğrenmemiz gerekir. Gerçek kimliğimiz odur. Zaten bizim çabalarımız ve preachinglerimiz de hep bunun üzerindedir. Yani hep ben kimim bunu öğrenmemiz içindir bu yol. Sonra da geliyoruz zihin. Maddi dünyada ve manevi dünyada zihin çok önemli bir faktördür. Bu dünyada zihnimizi kullanarak çalışıyoruz. Başarıya götüren bizim zihnimizdir. İlişkiler zihin belirtiyor. Yaşam tarzımız zihinle ilgilidir. Kazancımız zihinle bağlıdır. Her şey, istek, arzu, mutluluk, her şey bu dünyada. Manevi dünyada da baktığı zaman yine de söz konusu zihindir.
zihninizi hep diyorlar arındırmanız gerekir. Güçlendirmek değil, zaten güçlüdür. Ama bunu da anlamamız gerekir. Zaten güçlüdür ama bunu kirletmişiz. Geçen çarşamba da zaten söyledik. Kalbinizi ve zihnimizi arındırmamız gerekir maddi pisliklerden. O zaman hem maddi dünyada hem de manevi dünyada başarılı ve mutlu olacağız. Kim? Bizim zihnimiz. Bu kadar. Bu zihin. Dolayısıyla sizden istediğim şey, yani benim 2026 için mesajım, zihninize çok dikkat ediniz ve onu arındırmaya çalışınız. Çünkü mutluluğunuz ve başarınız hem bu dünyada hem gelecek yaşantıda maddi ve manevi en büyük faktör zihindir. Daha ciddi olalım bu yolda. Daha özverili olalım. Daha sakin olalım. Daha egzersizlerimizi, sadalarımızı daha yoğunlaştıralım. Hep zihnimizle ilgilenelim ve onu arındırmaya, daha çok arındırmaya çalışalım, başlayalım. Hala bunu detay biraz da böyle bir şey, 1-2 saat bir seminer, kurs koyacağız. Biraz detay bu zihinle ilgili bazı şeyler size söyleyeceğim. Ama özet olarak dediğim gibi her şey bizim görüş açımız, mentalite, mantık, zeka, akıl. Şuramızı bağlıdır zihin. Sadece ve sadece pozitif ve olumlu düşünmeniz gerekir. Bu 2026'nın sizin için bir mesaj.